Merhabalar arkadaşlar, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün oklava kullanamayanlar için de kolayca yapabileceği baklava gibi incecik çıtır çıtır börek tarifi videosu hazırladım. Yapımıyla da çok zevkli olan bu güzel böreğimizin, hadi buyurun lafı hiç uzatmadan hemen yapım aşamasına geçelim. Böreğimizin iç malzemesi için ilk önce 300 gram kadar kıymayı tavama alıyorum. Hiç yağ eklemeden suyunu çektirip rengi dönene kadar kavuracağım. Sonrasında içine kuru soğan ve pırasayı ekleyeceğim. İlk önce ben hiç yağ eklemeden suyunu çektiriyorum. Rengi dönene kadar kıymayı kavuruyorum. Bu şekilde daha lezzetli oluyor. Kıyma eklemek de zorunlu değil. Kıymasız da pırasalı yapabilirsiniz tabii ki. Kıymanın rengi dönünce bir adet ince kıyılmış kuru soğan da ekliyorum. Pırasalı börekte eğer çok fazla soğan sevmiyorsanız eklemeye de bilirsiniz. Yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum üzerine. Biraz soğanımla kıymam kavrulduktan sonra üzerine pırasayı ekleyeceğim. Çok fazla kavurmayacağım. Zaten pırasa da ekleyeceğim için arasında soğanlar kaybolacak. 1 kiloya yakın pırasam vardı. Uç yeşil kısımlarını eklemeden ince olarak kıydım. Pırasayı da ekledikten sonra ocağımın altını hiç kısmıyorum ki suyunu fazla salmaması için yüksek ateşte kavuracağım. Yalnız ben içimi geceden hazırlayacağım arkadaşlar. Hamurunu da ertesi gün hazırlayıp böreğimin içini öncesinden hazırlamış oluyorum. Bunu da belirtmek istedim. Çok fazla pırasayı kavurmuyorum. 2-3 dakika kavurmam yeterli oldu. Üzerinde baharatlarını ekliyorum. Pul biber, toz biber, karabiber ve tuz ekledim. Tabii ki baharat ve tuz miktarını kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Yine de açıklama kısmına listeye detaylı şekilde ekleyeceğim. Baharatlarını da ekleyip toplamda 4-5 dakika güzelce harmanladıktan sonra ocağımın altını kapatıyorum ve pırasalı iç harcımı kenarda dinlenmeye bırakıyorum. Sizler gün içerisinde yapacaksanız iç harcını mutlaka soğutmanızı tavsiye ederim. Böreğin içinde sıcak eklemeyin. Ben geceden yapacağım için ertesi güne kadar zaten soğumuş olacak börek için. Hamurum için 2 su bardağı ılık suyumu yoğurma kaseme alıyorum. Bu börek tarifinin hamurunda mutlaka suyumuzun ılık olması gerekiyor. El yakmayacak ılıklıkta olmasına dikkat edelim. 1,5 tatlı kaşığı tuz ekledim. Tuz kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. 2 yemek kaşığı sıvı yağ ekliyorum. Tuzu suyla karışmasını sağladıktan sonra üzerine unumu yavaş yavaş ekliyorum. Un olarak da özel, çok amaçlı böreklik ve baklavalık un kullanıyorum. Bu tarz un kullandığınızda böreklerinizle ilgili çok güzel sonuç almış olursunuz. Tabii ki normal unla da yapabilirsiniz ama bu unla daha güzel börekler elde etmiş olursunuz. Dışarıda yediğiniz hazır böreklerden daha lezzetlisini evde yapabilirsiniz. Unumu yavaş yavaş ekliyorum. Toplamda 5 su bardağı dolusu un kullandım. Tabii ki sizlerin un markanıza ve ölçülerinize göre un miktarı değişir. Bakın unun yumuşaklığını size göstermek istiyorum. Unun kesinlikle böyle yumuşak, çektiğiniz zaman rahat uzayabilen bir hamur kıvamında olması gerekiyor. Eğer hamurunuzu sert yaptığınızda böreğinizi açmakta zorlanırsınız ve böreğiniz sert olur. Verdiğim püf noktalara çok dikkat edelim lütfen arkadaşlar. Hamurun kıvamı çok önemli. Suyunuzun ılıklığı da çok önemli. Hamurda o suyun ılıklığını hissedeceksiniz. Bakın gördüğünüz gibi hamur elastik şekilde çektiğimde uzuyor. Kesinlikle çok sert olmayacak, çok da yumuşak olmayacak, orta sertlikte olacak. Tezgahımda da hamurumu güzelce toparlıyorum ve sonrasında kesme aparatımla 10 bezeye böleceğim. Ceviz büyüklüğünde yapacağım bezelerimi. Kullandığım tepsi de ufak olduğu için ben ölçüleri ve bezeleri ufak tuttum. Sizler tepsinizin büyüklüğüne ve kişi sayınıza göre malzemeleri artırabilirsiniz. Bezelerimi elimle güzelce yuvarlıyorum ve sonrasında çok az unlamış olduğum servis tabağının üzerine bezelerimi alıyorum. Bezelerimi 15 dakika yaklaşık üzerine buzdolabı poşeti kapatarak dinlendirmeye alacağım. Sonrasında açarken bizi zorlamaması için şöyle 10-15 dakika dinlendirirseniz bu işlemi daha rahatlıkla yapmış olursunuz. Bezemi 15 dakika dinlendirdim ve kenara ilk 3 tanesini alıyorum. Yine kenarda beklenlerinde üzerini kapatıyorum ki kurumaması için. Bezelerimizi açarken de hızlı bir şekilde açmaya özen gösterin. İlk önce bezemin altını üstünü unluyorum ve sonra parmak uçlarımla bezemi bastırdıktan sonra merdane ile açıyorum. Ufak pasta tabağı büyüklüğünde açacağım. Çok da bol unlamamaya da özen gösterelim. 20 tane bezede açacağımız için hızlı şekilde açarsanız kenarda açılmış bezelerin de üzeri kurumamış olur. Bu detaylara da dikkat edelim. Evet, ufak pasta tabağı büyüklüğünde bezemi açtım. Geri kalan bezelerimi de yine aynı işlemi yaparak hızlı şekilde açıyorum. Böreğimi yağlamak için 150 gram tereyağımı erittim. Üzerinde yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Yağlı karışımını da güzelce karıştırıyorum.
Dilerseniz katı yağ, margarin de kullanabilirsiniz. Tabii ki sağlık açısından tereyağı kullanmanızı tavsiye ederim. Yağlı karışımı güzelce karıştırdım. Yağımızın da bu ara hafif ılık olmasına dikkat edelim. Yağlı karışımımda bezelerimin üzerine sürüyorum. İlk etapta 2 tane bezemin üzerine süreceğim ve sizlere nasıl yaptığımı göstermek için geri kalan bezelerimi de aynı işlemi yaparak devam edeceğim. Yağımı çok bol olmayacak şekilde ama her yerini eşit şekilde dağıtımını sağlıyorum. Çok bol olursa üzerini kapattığınızda etrafa taşma olur. O sebeple fırça yardımıyla güzelce yedirerek sürelim yağını üzerine. Hamurumuzun da güzel dinlenmesi için belirttiğim gibi bu aşamalarda yağımızın ılık olması çok önemli. Sonrasında açarken hamur dinlendiği için daha güzel açılacaktır. Üzerine bezeyi kapatıyorum. Gördüğünüz gibi kenarlarında parmak uçlarımızda bastırıyoruz ki yağımızın kenara taşmaması için. 20 tane bezeyi ikili olarak birleştirdim. Burada 10 beze elde ettim. Yağım da arttı. Sonrasında ara katlarını kullanmak üzere kenara alacağım. Bezelerimi tepsimin içine buzdolabı poşeti örtüyorum. 2 tane bezemi yan yana koyuyorum. Tekrardan buzdolabı poşeti kapatıyorum ve tekrardan ikili bezemi yine tepsime yerleştiriyorum. Bu yöntemle bütün bezelerimi üzerine buzdolabı poşeti kapatarak güzelce 1 saat dinlendirmeye alacağım. Bezelerimizin de hava almaması gerekiyor ki kurumadan çok güzel dinlenirse rahatlıkla açabilirsiniz. Bu yöntemle yaptığınızda böreğiniz incecik, çıtır çıtır oluyor, baklava gibi. Ben bu böreği çok seviyorum arkadaşlar. Şimdi güzelce kenarlarını da kapatıyorum ve 1 saat kadar dinlendirmeye alıyorum. Yazın sıcak havada 35-40 dakika kadar da dinlendirmeniz yeterli olacak. Tepsimi yağladım. Yaklaşık 40 santim kadar tepside yapacağım. İkili bezemi hiç ayırmadan elime alıyorum. Kenar kısımlarını biraz inceltiyorum ki tepsime daha rahat yerleştirmek için. Alt tabanını biraz yerleştirmesi zor olur. O sebeple elimizde birazcık büyütelim. Zaten hamurda tam kıvamda olduğu için kolaylıkla sadece kenarlarından elimizle açmamız yeterli oluyor büyümesi için. Sonrasında tepsime yerleştiriyorum. Tepsimin alt tabanını da güzelce yağladım böreğimizin yapışmaması için. Kenarlarını da tepsimin kenar kısımlarına yapıştırıyorum ki fazlalıklarını. Sonrasında iç harcı koyarken kenarlarından da dışarı çıkmaması için kenarların fazlalıklarını tepsimizin kenarına yerleştirelim. Ara katlarında kalan yağımdan güzelce sürüyorum. Her yerinin güzel yağlanmasını sağlayalım. Yağımız da bu arada kenarda beklerken biraz donma yaptı. O sebeple hafif ısıttım. Mutlaka yağımızın hafif ılık olmasına dikkat edelim. Donma olduğunda mutlaka kısık ateşte ısıtalım. Evet, ben bezemi üzerine hemen yerleştirdim. Bakın gördüğünüz gibi kenardan hemen kolaylıkla çekiyorum. Yağ zaten yapıştığı için beze hiç zorlanmadan kenarından çekerek tepsi boyuna getiriyorum. Eğer bu işlemi yapmakta zorlanıyorsanız hamurunuz sert olmuş demektir. Dediğim yöntemlere dikkat ederseniz siz de çok kolaylıkla böreği yapabilirsiniz. Bakın inceliğinde size gösteriyorum. İncecik börek oldu. Orta kısımlarını mümkün olduğunca ince yapmaya özen gösterin. Kenar kısımlarını kalınlıkları verin. Sonrasında eğer kenarları kalın da olsa kesme aparatı veya bıçak yardımıyla o kenarındaki fazlalıkları da alabilirsiniz. Tekrardan yağ gezdiriyorum. Alt tabanı için 5 tane ikili olarak birleştirmiş olduğum bezeleri kullanacağım. Yani alt tabanına toplamda 10 beze kullanmış oluyoruz. 20 bezeyi ikili olarak birleştirmiştik. 10 beze yapmıştık. 5 bezeyi alt tabanına kullanacağız. Sonrasında iç harcı ekleyeceğiz ve sonrasında üzerine tekrardan 5 bezeyi kullanmış olacağız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hamurumda da çok güzel baloncuklar oluyor. Bu da hamurunuzun çok ince olduğu anlamına gelir. Bu böreği yapmak gerçekten çok kolay. Uğraştırıyor gibi görünüyor ama inanın yapımı çok zevkli oluyor. Kesinlikle tavsiye ederim. Bu yöntemle yaptığınızda da bakın araları çekerken ben havalandırıyorum. Baklava gibi oluyor. Kat kat oluyor. Tabi bazı yöntemlerle 10 tane üst üste aralarını yağlayarak da elinizde açabiliyorsunuz ama ben bu yöntemle daha çok seviyorum. Tabii ki dileyen isteyen o yöntemle de yapabilir. Yine tekrardan aralarına güzelce yağ gezdiriyorum. Ben 5 tane bezemi bu alt tabanı için yağladım. İç harcına çok fazla yağ eklemediğim için orta tabanında ben tekrardan yağ gezdiriyorum. Eğer sizler iç harcınızı yağını fazla yaptıysanız hiç bu ara katına iç harcını ekleyeceğimiz kata yağ sürmenize gerek yok. Ben dediğim gibi pırasalı iç harcımı çok fazla yağlı yapmadığım için bu orta tabanında yağ sürdüm. Hemen kenarlarını güzelce tepsimi düzgün hale getiriyorum ki iç harcını eklediğimde kenarlarından taşmaması için. 5 tane bezemi güzelce tepsime yerleştirdim ve iç harcımı da ekliyorum.
Sizler tabii ki iç harcı olarak dilediğiniz, istediğiniz iç harcı da yapabilirsiniz. Videoyu birazcık uzattım, detaylı anlatmak istedim ilk yapacaklar için. Sonrasında ilk bu verdiğim detaylara dikkat ederseniz çok kolay yapabilirsiniz. Bol bol yapıp derin dondurucuya da atabilirsiniz. Evet, pırasalı iç harcımın üzerine kapatmak biraz zor olacağı için tekrardan elimle kenarlarından çekiştiriyorum. Zaten hamurumuz dinlendikçe ve kıvamı da güzel olduğu için bakın hemen elimle şöyle 2-3 defa çevirmem yeterli oldu açılması için. Hemen iç harcımın üzerinde güzelce kapatıyorum ve geri kalan da 5 bezemi üst kapağı için yine aynı işlemi yaparak devam edeceğim kapatmaya. Hamuruna sadece un, tuz, 2 yemek kaşığı sıvı yağ ekleyerek çok güzel börekler yapabilirsiniz. Oklava kullanmıyorsanız da bu böreği yapmak gördüğünüz gibi çok kolay arkadaşlar. Mutlaka yapın, deneyin. Evinizde yapılan börekler çok lezzetli oluyor. Sizler de bu güzel lezzetli börekleri evinizde kolayca yapın. Evet, üst kapağını da güzelce çekerek son kapağını üzerine kapatıyorum. Aklınızın karıştığı, sormak istediğiniz soruları da yorum yerine yazarak benden iletişime geçebilirsiniz. Gördüğünüz gibi de incecik yufkalar olmuş oluyor çekerek. Yine bu böreği yapıp akşamdan buzdolabında bekletip sabah da pişirebilirsiniz. Kenar kısımlarını gördüğünüz gibi kenara doğru ittiriyorum fazlalıklarını. Eğer bu kısımda kenarda çok biriken hamurlar olursa kesme aparatı veya bıçak yardımıyla kesebilirsiniz. Ben kenarı fazla da olsa biz birazcık kıyır sevdiğimiz için kenar kısımlarını hiç kesmiyorum. Böyle spatula yardımıyla kenarlarını içine güzelce kıvırıyorum ki pişerken kenar kısımlarının daha düzgün olması için. İlk yapacak arkadaşlar için bunu tekrar belirtmek istiyorum. Hamurda suyumuz ılık olacak ve kesinlikle unumuz özel, çok amaçlı baklavalık böreklik un olacak. Hamurumuz orta yumuşaklıkta olacak. Bunlara dikkat ettiğinizde çok güzel börekler elde edersiniz. Hamur kesme aparatımla ben bu şekilde dilimlemeyi tercih ettim. Sizler eğer kişi sayınıza göre fazlaysa kare olarak dilimleyebilirsiniz veya hiç dilimlemeden de pişirebilirsiniz. Üzerine kalan yağımı da ufak kaseye aldım. Onu da güzelce böreğimin üzerine sürüyorum. Bu börek yağ çok sever. O sebeple az yağ eklememeye de özen gösterelim. Üzerinin her yerine gelecek şekilde yağımı ekliyorum. Yeterli olmazsa sonrasında yağ eklemesi yapın. Kenarlarını, özellikle kenar kısımlarını yağımızı bol şekilde sürelim. Öncesinde 200 derecelik fırınımı 5 dakika ısıttım. İlk başta 200 derecede pişireceğim. Orta rafın bir altında pişireceğim. El açması böreklerin alt tabanı biraz daha geç pişer. O sebeple orta rafta değil, alt rafında pişiriyorum. İlk başta hafif kızarana kadar 200 derecede pişiriyorum. Yaklaşık 20 dakika kadar. 20 dakikadan sonrasında 180 dereceye alıp böreğimin de içinin tamamen çekene kadar pişirdim. Yaklaşık benim fırınımda 1 saat 5 dakika kadar zamanda böreğim pişti. Tabii ki sizlerin fırınıza göre bu süre değişebilir. Alt üst kontrol ederek kontrollü şekilde böreğinizi pişirmeye özen gösterin. Gördüğünüz gibi baklava gibi böreğim katları ayrılarak çok güzel kıvam alarak pişiyor. Yaklaşık 55 dakika kadar telin üzerinde pişirdim. Sonrasında teli kaldırıp alt tabana aldım böreğimin. Altında güzelce kızarması için. Bıçak yardımıyla kenardan alt tabanını da kontrol edin. Çok geç pişer alt tabanı. Bol yağlı olduğu için. Ve ben toplamda dediğim gibi 1 saat 5 dakika kadar zamanda böreğimi güzelce pişirdim. Böreğimiz de milföy gibi çok güzel kabardı. İnanın kokusuyla, lezzetiyle harika bir börek oldu. Daha önce denemediyseniz mutlaka bu tarifle deneyin. Sadece dediğim püf noktalara dikkat ederseniz şahane bir börek yapmış olursunuz. Hemen sizlere böreğimin alt tabanını da göstermek istiyorum. Bakın gördüğünüz gibi çok güzel böreğimin alt tabanında kızardı. Böreğin çıtır sesini de duyuyorsunuz. Ara katları da baklava gibi ayrılan çok lezzetli börek oluyor. Gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Ağızda eriyen börek tarifi oluyor. Pul pul dökülüyor. Şimdiden bu güzel börek tarifini deneyip yapacak olanlara afiyet olsun. Başka güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.